What is your name? Watana. Watana. Yeah, Watana. Ayşe. Nice to meet you. Ayşe. Ayşe. From Turkey. Yeah, I'm from Turkey. But you can speak Khmer? No, little bit. Numbers. Okay. How to say hello and Okay. maybe that's it. You just got it when you've been in Cambodia, right? You just studied? Yeah. I was in law and I started from Ratanakiri province and then it's been almost 1 month that I'm in. Yes arkadaşlar, Battambang şehrinden selamlar. Kamboçya'nın kuzey batısındaki harika bir şehirdeyiz. Burada yapılacak çok şey var. Kocaman bir şehir aslında. Başkent Phnom Penh kadar büyük ama onun kadar yoğun olmayan bir şehir. O yüzden biz çok sevdik bu şehri. Bugünün benim için en özel aktivitesi yarasalar göreceğiz arkadaşlar. Normalde internette 15 milyon yarasa yazıyor ama rehberimiz bize şu anda 5 milyon yarasa dedi. Hayatımda hiç bu kadar fazla yarasayı bir arada görmemiştim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hava da inanılmaz sıcak, 33 derece ve yanıyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz değil mi? Yeah. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Hadi bakalım gidelim, heyecandan öleceğim şimdi. 5 milyon yarasayı bir arada görmek ne kadar küçük bilmiyorum ama Allah'ım hepinize böyle küçük büyük heyecanlar versin. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün günlerden silkelenmece değil. Yani öyle ama sadece silkelenmeyeceğiz. Önce şehre adını veren bu ilginç adamla tanışıyoruz. Sonra ise bana kurbanlık koyun gibi hissettiren belki de dünyanın en saçma turistik aktivitesini deneyimliyoruz. Komik de aslında ama yine de sormadan edemedim. Ne bu şimdi? Ama tabii sadece saçmalıklarla dolu bir gün değil bu. Biraz daha ciddileşiyoruz. Kamboçya'nın kan donduran yakın tarihine, öldürme mağarasına ve burada yaşananlara tanıklık ediyoruz. Yani burası öyle bir yer ki sessizliği bile bağırıyor insanın içine. Benim gerçekten kanım dondu. Ve günün sonunda doğanın belki de en görkemli gösterilerinden birine şahit oluyoruz. Sinema gibi arkadaşlar, bir popcornumuz eksik. Bir mağaranın içinden çıkan yaklaşık 5 milyon yarasa, dakikalarca süren bir şölen. Kısacası Battambang bana hem bu ne ya dedirtti, hem gözlerimi doldurdu, hem de doğanın gücünü yeniden hatırlattı. Yani hazır olun, az sonra her şey olacak bu videoda. Battambang dedim sabahtandır ama okunuşu Battambong. Bong burada saygı anlamında da kullanılıyor. Arkadaşlar kendi aralarında da kullanıyorlar. Genelde insanlar birbirlerine cümle sonunda bong diye hitap ediyorlar. Bu şehrin ismi de Battambong ve sembolü şuradaki. Hikayesi farklı. Birazdan bize rehberimiz açıklayacak neden şehrin Battambong ismini olduğunu ve bu heykelin ne olduğunu, kim olduğunu. This man before, he a king of Cambodia. King of Cambodia? Yeah, but right now he got a people. So every people that we come to visit here, or they try this way, across this man, but they can't stop a moment, and then they buy, like a flower, like a banana or something, offer to him, as their happiness in the family, or safety in driving. Okay, for But blessing. it's more special. It's more special. Okay. For the look of people. Ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz bu arada girerken. Bebek domuz bağışlıyorlar buraya. Meyveler, sebzeler, sular. Onun dışında şöyle para atabilecekleri yerler var. Genel olarak bağış yaparak ulaşmak istedikleri dileklerine ulaşabileceklerini düşündükleri bir ne denir bilemedim. Böyle sunaklarını sunup karşılığında iyi dilek alacakları ve işlerini, güçlerini yoluna koymada yardımcı olacağını düşündükleri bir sembol aslında, bir figür. Yeah, he was a king. 2000 years ago he was a king. 2000 yıl önce Kamboçya'nın kralıymış. Khmerlerin kralıymış. Bizim bağış anlayışımızın tam tersi olan bir bağış anlayışı var burada. Şöyle pagodalarda ya da özellikle dini mekanlarda gördüğüm bir şey var. Şöyle duvarlarda işte 5000 riyal yazıyor. Şurada şöyle bir direk var. Üzerinde 40 dolar yazıyor. Ben zannediyordum ki bunları bu şekilde satıyorlar. Şurada da şöyle görüyorsunuz. Şöyle isimler, bir şeyler, yazılar var. Yanlarında rakamlar var. Riyal, dolar bir şeyler. Bunlar bu pagodaya ya da işte buranın yapımına yardımcı olmuş, para bağışında bulunmuş insanların isimleri. Şu şekilde yazıyormuş. Yani buradan bunu buraya getiren, bunu buraya bağışlayan, sponsor olanların ismi ve ne kadar para harcadığı yazıyor. Her yerde görünüyor. Duvarlarda, her yerde. Bambu trenine bineceğimiz yere geldik. Burası bayağı bir turizm alanına dönmüş arkadaşlar. Bir tane grup yola çıktı bile. Şöyle bir yer. Bakın şunlar Khmer şalları. Buraya özgü, buranın insanlarına özgü şallar, desenler. Çocuk
Çocuklara bakın. Bambu treni kişi başı $5. Şöyle bir bambu trenin üzerine bindik. Should we take off the shoes? Should we take off the shoes? Yeah. Yeah? You take it. Oh, okay. You don't take off. Okay. Hold it up. Yeah, because it can. Oh, yeah, sure. And be careful. Yeah, Sometimes no it worries. Yeah. We are under the sun for 20 minutes. Arkadaşlar 20 dakika boyunca bambu trenin üzerindeyiz ve gidiyoruz. Burası bildiğimiz demir yolu bu arada. Normal tren geçince bu bambu trenleri buradan söküyorlar. Böyle makinistimiz var. Hello. Ne yaptık şimdi? Çakıştık. Okay, we get off. Böyle karşılaşınca wow. Buradan tren geçince de aynen bu şekilde hızlıca çıkartıyorlar bunları buradan. Bunlar daha önce yapanlar şimdi geri dönüyorlar. Son grup da geldi şimdi. Onlar da geçtikten sonra bambu trenimizi rayına tekrardan koyduk. Devam ediyoruz yolculuğumuza. 2 tane bar var altında. Yeah, okay. 2 tane daha grup geldi ve bir tane büyük tren geliyor arkadaşlar. O yüzden büyük trenin geçmesini bekleyeceğiz. Resmen Kaşla göz arasında turistik aktivite sokuşturmuşlar resmen ya. Çok komik. Çabuk. Allah'ım ya. Geldik geleceğimiz yere. Akımbong. Şimdi bitiş noktasına geldik. Burada bir 10 dakika falan mola yapacağız. 10 dakika sonra tekrardan çıkacağız ve geri döneceğiz. Burada böyle kıyafetler satılıyor, şallar satılıyor. Restoran falan var, dondurma var. Akımbong. Şöyle hatıralık da satıyorlar. Bambu treni minyatürü. O kadar kalabalık ki başladığımız noktaya geri döndük. Bakar mısınız? Wow. Bambu treni kuyruğu var resmen burada. Fikirlerimi paylaşacağım bambu treni hakkında ve genel olarak ne hissettiğimizle alakalı. Çünkü Teva ile aynı şeyleri hissediyoruz. Güneş sıcaktıyor. Burası yarasa mağarası değil ama yarasaları görebileceğiniz başka bir nokta arkadaşlar. Şu ağacın tepesine bakın lütfen. Kocamanlar. Kocamanlar. Bunun ismi yarasa ağacıymış. Wow. Şu ağaçtan bu ağaca gidiyorlar. O ağaçtan şu ağaca gidiyorlar. Wow. Hiç böyle oturup yarasa izlememiştim ama terapi gibi geliyor.
Buradaki ağaçlarda 5000 kadar yarasa varmış. Ve Güneydoğu Asya'da, Filipinler'de, Endonezya'da ve Kamboçya'da bu şekilde yarasa ağaçları varmış, bu kadar fazla yarasanın olduğu. Ve burada insanlar, lokaller bu yarasaları avlıyorlar. Yarasa çorbası dedikleri bir çorbaları varmış, onlardan hazırlıyorlar. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İlk defa bu kadar büyük yarasaları ağaçlarda sallanırken, ama harika görünmüyor mu ya? Kanatları falan süper. Çok karizmatik duruyorlar. Köpek ya, resmen köpeğe benziyor. Look like a dog. Chihuahua gibi görünüyor yüzü. Az önce gördüğümüz yarasadan farklı bir yarasa türünü göreceğiz burada. Şunun yüzüne bakar mısınız? Diğeri köpeğe benziyordu, Chihuahua'ya benziyordu. Bu bayağı sinirli ve ilginç bir yarasaya benziyor. Buraya girişte kişi başı 1 dolar, 4000 Kamboçya riyeli ve mağaramız şurası. Buradan izleyeceğiz. Ağaçların üzerinde gördüğümüz yarasa türü sadece meyve ve sebze yiyormuş. O yüzden ağacın üzerinde, o taraflarda yaşıyor. Burada mağarada yaşayan bu özel tür ise çoğunlukla böcek yiyormuş. Hatta böcek yemek için pirinç tarlalarına falan uçuyorlarmış. Ve her gece yaklaşık 50 kilometre yol gidiyorlarmış. Saat şu anda 4:30. Biraz erken geldik çünkü havanın sıcaklığına göre mağaradan çıkış zamanları değişiklik gösterebiliyormuş. Normalde saat 6:15, 6:30 gibi çıktıkları için hava biraz kararıyor. Ekvatoral bölgede olduğumuz için saat 6'dan sonra hava kararıyor. Bir yarasa uçuşu görmek için bu kadar heyecanlanılır mı derseniz gerçekten heyecanlanılır. Hiç hayatımda böyle bir şey görmemiştim. 5 milyon dedi ya. 5 milyon yarasının şuradan, şu koca yarıktan böyle çıkıp uçtuğunu izleyeceğimi bilmek bana nedense heyecan veriyor. Havanın sıcaklığına göre çıkış saatleri değişiyor evet, ama bugün aşırı sıcak olduğu için biraz daha geç çıkacaklarmış. Yani normalde 6'da çıkan yarasalar bugün saat 6:30'da çıkacaklarmış. Biz şimdi buraya 4:30'da geldik. 2 kilometrelik bir yolumuz var. Şu dağın tepesine çıkacağız çevreyi görmek için ve sanırım maymunlar varmış, maymunları görmek için. Bir de Killing mağaraları diye bir mağara var. O mağaraya doğru çıkacağız. 2 ayrı noktamız var. Saat 6'ya kadar, 6-6:30'a kadar. Sonra geri dönüp yarasaları izleyeceğiz. Killing Cave'in Türkçesi öldürme mağarası anlamına geliyor arkadaşlar. Öldürme mağarasının girişindeyiz şu anda. 1975 ve 1979 yılları arasında Kamboçya'da olan soykırımın aslında izlerini göreceğiz birazdan. Benim için çok hassas bir konu. Kamboçya'ya geldiğimden beri aslında insanların suratında hissettiğim bir acının ifadesi de diyebilirim. Bunun hakkında ayrıca bir videoya yapmak istiyorum. Bir vlog içerisinde koymak istemeyeceğim kadar hassas bulduğum bir konu. Ama kısaca anlatmak gerekirse 1975 ve 1979 yılları arasında Khmer Rouge rejimi denilen ve kana susamış bir lider tarafından 3 milyon insanın öldürüldüğü, soykırıma uğradığı, nüfusun %25'inin yok olduğu bir soykırımdan bahsediyoruz aslında. Kamboçya'nın her yerinde öldürme tarlaları ve öldürme alanları görebilirsiniz. Bu soykırımda hedef alınan insanlar etnik grup olarak azınlıkta olan etnik gruplar öncelikli olarak aydın, bilge, okumuş insanlar, sanatçılar, herkes aslında hedef olarak alınmış ve 3 milyon insan az değil arkadaşlar. Nüfusun büyük bir çoğunluğu bu şekilde katledilmiş. Kamboçya'nın başkentinde Phnom Penh'de bir cezaevi var. Orayı ziyaret edip daha detaylı görsellerle beraber bir gezi yapabilirsiniz. Burası da soykırımın izlerini görebileceğiniz bir yer aslında. Burası o tarlalardan farklı olarak bir mağara. İnsan bedenlerini içine koydukları bir mağara. 1979 yılında çok yakın bir tarihte bu halkın böyle büyük bir zorbalığa ve caniliğe uğramış olması gerçekten ne zaman düşünsem tüylerimi diken diken ediyor. Halkın yüzünden bunu nasıl görebilirsiniz? Bu bahsettiğim yerleri gezmeden buranın insana verdiği hissi şöyle tanımlayabilirim. Ülkede çok yaşlı insan göremiyorsunuz. Çünkü neredeyse hepsi öldürülmüş. Çok yeni kurulan bir toplum gibi. Herkes çok
genç, herkes orta yaşlı ve travmatik bir toplum. O yüzden bütün aslında hareketlerde, bütün yaklaşım şekillerinde bunu görebiliyorsunuz. Biraz politik hassas konulardan bahsediyor. Bunları çekmeyeceğim arkadaşlar. Burada hala Çin hakkında konuşmak, politik konulardan konuşmak, bir şeylerden şikayetçi olmak ve eleştirmek çok ciddi yaptırımlara sebep olabiliyor. Tütsü kokuyor giriş. Mağara şöyle aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Ama öncesinde ben şu tarafı göstermek istiyorum. Hassas olanlar videoyu hızlandırabilirler. Çünkü iskeletler var. Mağarada bulunan iskeletler, kuru kafalar burada. Burası nasıl bir cehennemmiş ya. Binlerce insana cehennem olmuş bir mağaradayız. Daha da aşağıya giden merdivenlerden iniyoruz. Biraz havasız ve çok rutubetli doğal olarak. İnanamıyorum ya. Burada eskiden insanların olduğuna, insanların öldürüldüğüne, katledildiğine inanamıyorum. You know karma? Karma? Yeah. Karma? Karma, yes. Yeah, karma. This is called karma. Arkadaşlar bunun Kızıl Kımerlerle hiçbir alakası yokmuş. Bunun Budist inançla alakası varmış. Bu dümdüz karmayı anlatıyormuş. Yani kötü şeyler yaparsanız başınıza kötü şeyler gelir temalı. Tam da öldürme mağarasının dibinde görünce Kızıl Kımerlerle alakalı sandım ama alakası yokmuş. Şurada penisi olan ama aynı zamanda hamile olan ve kadın olduğunu düşündüğüm bir figür. Burada memesini nasıl anlatacağımı bilemedim arkadaşlar. Memesi bir kurt tarafından emilen bir kadın heykeli. Burası mağaranın üst tarafı. İnsanlar genelde şuraya getiriliyorlarmış. Kadınlar ve erkekler. Diz çökmeleri söyleniyormuş. Elleri arkada bağlanıyormuş. Gözleri ise bez parçasıyla kapatılıyormuş. Daha sonrasında ucunda bıçak olan böyle bir sopayla ittiriliyorlarmış. Ve o kadar yüksek ki burası. Göstermek istiyorum. Şöyle bir mağara. Burada sadece kadın ve erkek iskeletleri görmedik. Aynı zamanda bebekler de var. Bebekler de öldürülmüş ve bebeklerin öldürülme hikayesini rehberimiz bize anlatınca gerçekten şok oldum. Erkek ve kadınları buradan atarken kullandıkları sivri uçlu dediğim şeyle aslında bebekleri havaya atıp onunla yakaladıklarını, bebek iç organlarından çorba yaptıklarını söyledi. Kanım donarak dinledim. Buradaki Buda heykeli ise Buda olduktan sonra karşısındaki ilk 5 kişiye öğretilerini sunduğu anı temsil ediyor. Elini görüyorsunuz. Buda'nın 8 işaretinden biri. İlk Dharma'yı yani öğretilerini söylediği anın sembolü. Burada da böyle dağın tepesinde kocaman heykeller var. Rehberimizi çok sevdik bu arada. Rehberimiz bize her şeyi çok güzel bir şekilde anlattı. Kendi kültürü olduğu için özellikle derinlemesine her şeyi anlattı bize. Yer yer kanımız donarak dinledik. Rehberin numarasını buraya yazıyor olacağım arkadaşlar. Hem desteklemek için hem de gerçekten güzel bilgi aktarımı için. Buralara gelirseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Ve manzara noktasına geldik. Wow. Dümdüz bir ülke görüyor musunuz? Farklı geliyor. Böyle bakınca hiç daha görmemek karşında. Ve her yer tarla. Şurada bir lise var. Çocuklar futbol oynuyorlar.
Ne kadar normal bir şey. Kenarda bir maymunun olması. Dağın tepesinde şöyle bir tapınak da var. Tüm manzarayı gören. Wow. The sun looks so nice. So beautiful. Harika görünüyor. Poz vermesi peki? Şu yatağındaki huzura bakar mısınız? Bildiğiniz uyuyor. Bir de onu temizleyip yiyor. İnanılmazlar ya. Çok komik geliyorlar bana ya. Hem çok tatlı hem çok komik geliyorlar bana. I can watch them all day. Tüm gün izleyebilirim arkadaşlar. Biraz rahatsız ediyormuşuz gibi hissediyorum ama harika poz veriyorlar ya. İnsan yakınlarına gelmek istiyor daha fazla. Arkadaşlar dişilerin memeleri şöyle belirgin oluyor, 2 tane önde. Erkeklerin memeleri o kadar belirgin değil. Vakti geldi. Ah yes. Şurada şeyler var, maymunlar var. Vakit geldi. Biz aşağıya indik. Şimdi burada hep beraber bu kadar insan birlikte yarasaları izleyeceğiz. Sinema gibi arkadaşlar. Bir popcornumuz eksik. Hava bayağı karardığı için arkadaşlar çok silik bir şekilde görünüyor. Wow. Ama şuraya bakın ya. Bazıları şu tarafa gidiyor, bazıları bu tarafa gidiyor. Dümdüz gittikleri bir yön yok yani. Çok silik görünüyor. So beautiful actually.